Ahmet Hocam sizinle devam edelim. Zaman yönetimi hakkındaki kitabınızı da biliyorum. Çok beğendiğim kitaplarınızdan bir tanesi. Ee, Zaman yönetimi nedir? Nasıl sağlanmalı? Teşekkür ederim. Biz doçent doktor İbrahim Tanrıkulu'yla Gaziantep Üniversitesi'nde kendisi profesör oldu şu anda. Birlikte 3 tane kitap çıkarmıştık. Bir tanesi de 4 adımda zamanı etkili kullanmaktı. Biz orada şunu vurguladık. Yani günümüz insanının tamam ekran sürelerimiz uzuyor. Zaman hırsızlarımız mesela dikkatimizi çalan çok şeyler var. WhatsApp'lar, Facebook'lar, bildirimler, sosyal medya. Yani son yapılan araştırmalarda 5 ile 8 saat arasında bir insanın ekran karşısında geçtiğiyle ilgili bulgular var. Biz de bu kitabın içerisine neleri aldık? İşte zaman hırsızları, erteleme davranışı, öğrencilerin en sık yaptığı olaylardan bir tanesi ertelemektir. Bilhassa sınavlara hazırlanan öğrencilerin üzerinde çok fazla görülüyor. Ders çalışma yöntemleriyle ilgili Eisenhower tekniği, Pomodoro tekniğini bunları koyduk. Verimli ve sistemli çalışmayla nasıl başarılı olunur? Uyku düzeni, beslenme bunları kitabın içine serpiştirdik ki insanlar zamanı daha etkili kullansınlar ve kısa sürede çok fazla iş yapsınlar amacıyla çıkarmıştık. Kısmet olursa 3. baskısını da geçireceğiz inşallah. Çok sevindim. Hocam zaman nasıl yönetilmeli? Şimdi bir insanın öncelikli olarak 24 saati var her insanın. Şimdi dünya üzerinde yapılan araştırmalara baktığınız zaman CEO'lar haftada bir tane kitap okuyor. Mesela Almanlar günde 24 dakika kitap okuyor. Mesela bizim kitap okuma süremiz günlük 1 dakika. TÜİK verilerine göre. Şimdi bir insanın zamanı yönetebilmesi için önce zamanını bir planlaması lazım. Ben 24 saatimi nasıl harcıyorum? Örneğin boş bir kağıt aldım. Bu kağıda diyelim 1 saatlik dilimler şeklinde. Sabah 8'de kalktım. Atıyorum. 9'da kahvaltımı yaptım. 10'da kitap okudum. 11'de soru çözdüm. Bir kağıda şöyle bir 24 saatini yazarlarsa kendileri hem zamanı nasıl kullandığıyla ilgili hem de farkındalıkları artar. Öncelikli olarak bunu yazdık. Ben hedefim ne benim atıyorum. Sınavlara hazırlanıyorsam kaliteli bir lise, nitelikli bir lise istiyorum. Veya üniversitede atıyorum şu bölümü istiyorum. Hukuk fakültesine eşit ağırlıktan. Kendine uygun bir hedef koyduktan sonra kişi daha sonra çok basit bir şekilde şunu yapabilir. Günlük yapılacaklar listesinden bahsettim ben. Yani bir insan zamanı nasıl yöneteceğini bilmiyorsa bir zamanını planlayacak. 24 saatini kendi fabrika ayarlarına uygun planlayacak. Örneğin kaçta kalkacağını, kaç soru çözeceğini, gün Evet. içerisinde ne zaman dinlenme molalarını yarım saat veya 1 saat şeklinde planlayacak. Kaçta uyuyacağını. Bu şekilde planladıktan sonra bunun içerisine tabii ki çalışma tarzını koyması lazım. Mesela öğrenci ise ben diyorum ki sen hangi yöntemleri uyguluyorsun? Pomodoro yöntemini mi uyguluyorsun? 25'e 5 mi çalışıyorsun? 25 dakika çalışıp 5 dakika mola mı veriyorsun? Yoksa deneme sınavını çözüyorsun ağırlıklı 3 saat çalışıp mola mı veriyorsun? Bu çalışma tarzını oluşturacak kişi. Bunun içerisinde uyku düzeni var, beslenme düzeni var. Anlatabiliyor muyum Halit Bey? Burada kişi kendi hedefine göre zamanını planlayacak. Evet hocam. Tabii konuları ilerleyen sürelerde açacağız. Tamam. Mustafa hocam geldi galiba. Ben kendisini görmüyorum ama. Evet gelmiş şu anda. Evet, Mustafa hocam hoş geldiniz tekrardan. tekrar hoş bulduk arkadaşlar. Hocam çok önemli bir yerde kalmıştık. Onu tekrardan yeni baştan sorayım. Kişisel bütünsellik gerçekten hayatımızda olmazsa olmaz, yaşantımızda olmazsa olmaz. Kişisel bütünsellik nedir? Nasıl sağlanmalıdır? Evet, şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Tabii biz hani atasözümüze de yansıyan bir şeyimiz var biliyorsunuz. Diyor ya, bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Yani düşünün mesela bir zincirde 10 halka var. 9'u güçlü ama birisi zayıf. Siz zincirin gücünün tamamından eğer faydalanmak istiyorsanız
o halkanın da diğer halkalar gibi güçlü olması gerekiyor. Şimdi o zaman ben bireysel olarak hayatıma baktığımda yaşadığım sıkıntıların sebebi genelde neden kaynaklanıyor? Yani ben diyelim ki evet çok çalışıyorum, efendim istiyorum, hedeflerim var ama bunu gerçekleştiremiyorum. Bunu gerçekleştirmemin eksiklerinden biri bence donelerimin birisinin zayıf olması. Yani ben başarıya götüren bütünselliğin içerisinde ne kadar var ediyorum kendimi. Yani ben diyelim ki uyku düzenimden tutun, beslenme düzenimden tutun, çalışma disiplinimden tutun ve bu iletişimden, ilişki yönetimimden tutun. Bunlar sağlıklı mı? Hani Gotte'nin çok güzel bir tespiti var. Diyor ki sen neye hazırsan o da senin için hazırdır. Yani sen başarıya hazırsan başarı da senin için hazır. Ama hazır olmak da bütünselliği gerektiriyor. Yani şimdi ben diyelim bir insan resmine baktığımda sadece yüzünde, gözüne bakmıyorum ya da işte kulağına bakmıyorum. Bütünsel olarak algılıyorum değil mi? Hani Sabi'nin Kullanmayan Ülkem kitabını yazarken de özellikle hani dünyadaki araştırmaları inceledim. Ve mesela bunu dünyada 2 ülke bu konuda çok hani bu alanı önemsemiş. Özellikle kişisel bütünselliği sistem içerisinde var edebilmek için. Mesela uzun süre, mesela Japonlar 100 yılını insan odaklı bütünselliği nasıl bir sistem haline getirebiliriz? Kurduğumuz sistem işte efendim çobanın, öğretmenin, öğrencinin hangi meslekte olursa olsun sistem bunu nasıl destekliyor ama bütünsel olarak. Yani düşünün ben diyelim ki hedeflerim var, mücadele ediyorum ama ben eksik olduğum donelerimin farkında değilim ve onları geliştirmiyorum, onları iyileştirmiyorum. O zaman ne oluyor? Bütünselliği sağlayamadığım için bütünsel olarak başarıya gitme konusunda zorluk çekiyorum. Evet hocam. Peki sorunun devamı niyetinde olsun. Önemi nedir? Kişisel bütünselliğin önemi. Ben diyelim ki işte örnek veriyorum. Farklı rolleri yaşıyoruz değil mi biz insan olarak? İşte babayız, bir taraftan öğretmeniz, bir taraftan işte diyelim ki eşiz, bir taraftan çalışanız ya da patronuz ya da işveren. Yine ses gitti. Evet, seste bir Bütünselliğimin bozulma var. farkında olursam, kişisel bütünselliği bireysel hayatıma alırsam, o zaman kişisel bütünsellik benim başarıya giden yolda beni besler, beni geliştirir. Ama ben bunu sağlıklı olarak kişisel bütünlüğü sağlayamam. Büyük engel oluşturmuş olur. Evet. Onun için kişisel bütünselliği ben her zaman bu şekilde önemli. Hani ekside devam ettirme, sürdürebilir hale getirme konusunda Hanifi Hocam. Mustafa hocam çok teşekkür ederim. Sesin gerçekten hiç gelmedi bize. Biz hiç duymadık. Ya, hatta şu an konuşuyor mu, durdu mu Mustafa hocam onu da bilmiyorum. Durdu galiba sanki şu an Mustafa Hocam. Tekrardan bağlansın olmazsa bir Tekrar e, geldi, tekrar bağlandı. Yine aynısı. ses iyiydi sonra bozuldu kalite. Mustafa, Ahmet hocam biz kapatalım sıfırdan açalım. Çünkü çok kötü oldu bu. E, öyle mi yapalım dersiniz? Bence öyle yapalım. Tekrar yeniden zaman yönetimini size soracağım.
Anladım ama Mustafa hocamın şeyinde bağlantısında problem var herhalde. Yani Ee, yine aynı şeyi yaşayacağız. Aynı sorun devam edebilir tekrardan. Ee, Biz devam edelim olmazsa Hanife hocam ya. Şey yaparız arada. Rutuşlarsınız olmazsa yayını. YouTube'a attığınızda. Ben zaten Mustafa Hoca'yı görmüyorum ki, onu atamam. Ha, şu Ekranımda yok. tekrar bağlanacak zaten. Biz Yok, devam edelim. gelse de onu göremiyorum. Yayında gelir o. Siz attığınızda YouTube'a gelecek o. Şu an ikimiz varız yayında. Sıkıntı yok. Devam edin siz. Mustafa hocam koptuğu zaman benle devam edin. O geldiği zaman ona devam ederiz olmazsa. Peki Ahmet Hocam, yine hani sizin alanınızla alakalı olan ve benim de gerçekten merak ettiğim bir şey var. E, Sağ ve sol beyin hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi kitle sağ beynini kullanıyor? Hangi kitle sol beynini kullanıyor? Bununla alakalı biraz açıklama yapar mısınız detaylı bir şekilde? Şimdi Payas Fen Lisesi'ne gittim. Seminer veriyorum. Benim kızım da oradaydı. Dedim ki doğaçlama gelecek şekilde ellerinizi birleştirin. Hangi baş parmağınız üstte kalıyor? Seminer sırasında. Bakın ellerimi getiriyorum. Doğaçlama bir şekilde. Benim sağ baş parmağım üstte. Gözüküyor mu böyle? Heh. Evet. Herkes bunu yapsın. Ne anlama geldiğini şimdi göstereceğim. Şimdi burada fabrika ayarları denen bir olay var. Benim sağ baş parmağım üstte kaldı. Sağ baş parmağı üstte kalanların genelde sağ yarım küreyi daha aktif yönde kullandığı var. Sağ yarım kürede ne var? Sağ lobda resim, spor, sanat, müzik, maneviyat, girişimcilik var. Sol baş parmağı üstte olanlarda hesap, kitap, finans, muhasebe, analitik düşünme var. Şimdi espri yaptım ben. Dedim ki sinemada güzel bir film var. Sol baş parmağı üstte olanlar şunu soracaktır muhtemelen. Yorumlara bakacaklardır. Biletin fiyatına bakacaklardır. Sağ baş parmağı üstte olanlarsa akıcı mı, sıkılmayacak mıyız? Buna bakacaklardır. Şimdi günlük hayatın içerisine girdiğimiz zaman sağdan genelde sağ baş parmağı üstte olanlardan sporcular, ressamlar, müzisyenler, girişimciler, böyle risk alanlar çıkıyor. Mesela bende sağ baş parmağım üsttedir. Ben genelde girişimciyimdir. Yani yaş ilerledikçe biraz geri çekiliyoruz her ne kadar ama bu alandaki kişiler mesela daha çok risk alır, aktif değerlerde sağdadırlar. Sol baş parmağı üstte olanlar mesela daha çok yönetici kısımlardır. Böyle daha hesap, kitap, risk almazlar çok fazla. Duygusal. Evet. Mesela diyelim bir elbise almaya gittiniz. Sol baş parmağı üstte ise muhtemelen etiket fiyatına bakacaksınızdır. Ölçü fiyatlarına, markasına bakacaksınızdır. Sağ baş parmağı üstte ise onun yakışıp yakışmadığına, işte bedeninize, kilonuza uygunluğuna daha çok öncelik vereceksiniz. İnsan ilişkilerinde nasıl? Mesela insan ilişkilerine geldiğimiz zaman erkekler daha çok fayda düşünerek bu benim ne işime yarayacak? Senin anlattıkların benim günlük hayatımda oğluma, çocuğuma, kızıma ne işe yarayacak? Mesela evlilik yıl dönümünde bir gün Adıyaman'da seminer veriyorum. Halk Eğitim Merkezi'nde dedim ki erkeklere soruyorlar eşlerine. Eşiniz evlilik yıl dönümünde ne aldı size diyor. Bir tanesi diyor ki termos aldı. Niye diyor? İşte hocam aile kalabalıktı çay içeriz diyor. Diğerine soruyorlar. Eşiniz evlilik yıl dönümünde ne aldı dedim. Balık aldı diyor. Niye? Acıkırsa gideceğiz işte hocam. Şimdi orada bir tane bayan şöyle yaptı. Bilezik yaptı. Oo çok süper dedim. Eşiniz size bilezik mi aldı evlilik yılının? Evet dedi. Çıkışta seminerin sonunda sordum. Niye bilezik aldın? Sıkışırsak satarız dedi hocam. Şimdi erkek daha çok böyle düşünüyor. Bayansa süreç odaklı. Yani Evet. bir problem olduğu zaman erkek daha çok içine kapanıyor. İnsan ilişkilerinde yalnızlaşıyor. Bayanlarsa konuşmak, rahatlamak, süreç odaklı. Yani çözülmesi çok önemli değil. Yani onu paylaşmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda sağ beyin ve sol beyin aslında çok farklı. Sağ beyinde renkler, duygular var. Eğer o iki beyni, iki lobu da böyle aktif kullanabilirsek, benim hareketlerim var. O böyle İşte hareketler var. o soruyu da soracaktım hocam. Hani açıklamalarınızın bitmesini bekliyordum. İkisini birlikte nasıl kullanabiliriz? İkisini birlikte kullanmayı başarırsak bize katkısı ne olur? Şimdi Sir Isaac, Doktor Harvey denen bir adam var. Ben bunu araştırdım. Einstein'ı çok merak ediyor. Patolog bu. Diyor ki ya Einstein diyor,
Sen ölmeden önce beynini bana bırak diyor. Yani çok zeki bir adamsın diyor. IQ'un yüksek. Ben bunu incelemek istiyorum diyor. Doktor Harvey Einstein'ın beynini alıyor ve parçalıyor. Uzun süre parçalara ayırıyor. Einstein'ın beyni normal bir insan beyni bayanlarda 1 kilo 250 gramdır. Erkeklerde 1450. Şimdi millet yanlış anlıyor. Beynin büyüklüğü önemli değil. Oradaki Evet. nöronlar önemli. İletişim, network. Einstein'ın beyninin daha küçük olduğu gözüküyor. Fakat o 150 gram, networkler, 150 gram daha küçük. aynen Doktor Harbi bunu buluyor. Evet. Nasıl olduysa diyor ki ya bu adamın o merkezler var diyor. Onlar daha güçlü diyor ama beyni daha küçük. Bunun farkına varıyor. 240 parçaya bölüyor. Daha sonra bunu yayınlıyor çalışmasını. Burada önemli olan şu. Einstein, Mozart, Edison gibi dahilerin benim yaptığım araştırmalarda şunu gördüm. İki elini aktif kullanıyorlar. Hem sağ elini piyano çalıyor Mozart. Tamam, seste problem var. Mesela Edison gibi insanlar bir bakıyorsun iki elini de aktif kullanan insanlar. Yani iki yarım küreyi de sol el sağ yarım küreyle orantılı. Mesela iki elini nerede kullanıyorsun? Biz üstün zekalı çocuklarda ben derim ki dikkat çalışmalarında ben sağ elimi kullanıyorum. Sol elinle bana üçgen çiz. Daire çiz, kare çiz derim. Amaç nedir? Diğer yarım küredeki pasif nöronları harekete geçirsin diye. Yani iki elini aktif kullansın diye. Bu dahilerdeki çalışmada o iki yarım küreyi aktif kullananların daha üretken, daha başarılı olduğu sonucuna vardım ben. Yani şöyle diyebilir miyiz Ahmet Hocam? Sağlak olan bir insan sol eliyle ara sıra dişlerini fırçalasın, ara sıra sol eliyle su içsin, çatal bıçak kullansın, kalem kullansın, hiçbir şey yazamasa dahi yani uğraşsın. Kesinlikle katılıyorum. Ben bunu hatta öğrencilere de yaptırıyorum. Yani kendi çocuğuma da yaptırıyorum. Bazen diyorum ki ya geri geri 100 adım yürü. Boş bir alan varsa. Spor yaparken. Şimdi bir gün İskenderun'da seminer yaptım velilere. Dedim ki hem Alzheimer'a karşı çok etkili bir ilaç. Tek ayak üstünde ellerinizi açın dedim. Tek ayak üstünde ellerinizi açın. Ve ondan sonra 100 adım geriye doğru yürüyün. Hocam dedi senin dediğini yaptık ama insanlar bize böyle bakmaya başladı diyor. Yani geri geri yürünür mü diyor. Ya tamam da beyin bir şeyi ne kadar çok yaparsan monotonlaşıyor. Evet. Aynı yoldan gidersen beyin pasif konumda. Bilinçaltı devreye giriyor. Beyin otomatik işlerde enerji harcamamak için ne yapıyor? Otomatik pilota bağlıyor. Yani hipnoze oluyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani artık alışkanlık oluyor. Hiç enerji harcamıyor ve o beyin %100 çalışmıyor bu sefer kapasitede. Ben bazen ne yapıyorum? 3 tane yol varsa bu hafta buradan gideceğim diyorum. Bu yoldan. Niye? Çünkü ezberledim ben artık. Ezberlediğin yerde beyin aktif çalışmaz. Bilinçaltı otomatik pilot devreye girer. Bu yüzden ben diyorum ki arada spor yaparken 100 adım geriye doğru yürü kardeşim. Çok faydasını görürsün. Tek ayağının üstünde böyle aç 5 saniye bekle kollarını. Hem Alzheimer'a çok etkili hem de beyin jimnastiği. Peki hocam, yine senin güzel kitaplarından bir tanesiyle alakalı soru soracağım. Dipten Zirveye diye bir kitabın gerçekten muazzam bir kitaptı o. Burada arkadaşlar hani söylüyorum yani Ahmet Hocam arkadaşımdır diye söylemiyorum. Gerçekten çok güzel bir kitap. O kitabı nasıl yazdınız? Öncelikle bunu soracağım. Onun hemen peşine sıra şunu da yanıtlamanızı istiyorum. Dipten zirveye. Dip nedir? Zirve nedir? Ve dipten zirveye nasıl çıkılır? Şimdi Hanife Hocam ben bu kitabı 2017 yılında çıkardım. İnsan okuma sanatı. Burada loblar var. İnsan O benim notumda var. Onu soracaktım sana ama o da Şimdi bu kitabı çıkarırken ben 14 ay boyunca uğraştım. Bu benim dipten zirve. evet insan okuma sanatı kitabına. Dipten zirveye 5.'ydi. Bu 4. Tamam o zaman onunla başlayalım. İnsan okumayla. 14 ay boyunca ben piyasadaki bütün beden dili kitaplarını FBI ajanı vardı. Navarro'dan tutun da bu alanda profesyonel kimler varsa zaten kendi işim bu benim. Gençlik merkezinde kişisel atölyem de vardı. Beden diliyle ilgili onunla çalışmaları yapıyordum. Bu alandaki yüzlerce kitabı da okudum. 14 ay boyunca
karalama notlar aldım. Daha sonra bunu yayın evine gönderdim. Bu kitap çıktı. İnsan Okuma Sanatı. Daha sonra dedim ki ben başarıyla ilgili gençlere bir kitap çıkarayım. Böyle yani insanlar şimdi Acar Baltaş diyor ki başarı şudur diyor. İnsanın potansiyelini ortaya çıkarmasıdır diyor. Her insanda bir potansiyel var. Mevlana da bunu söylüyor. Her insan bir cevherdir. İşlenirse mücevher olur. Ben de dedim ki başarı, inanç, azim ve kararlılıkla birlikte eyleme geçenlerin eseridir dedim bu kitapta. Yani şunu anlatmaya çalıştım. Her insanda bir potansiyel var. Allah onu yaratıyor. Hepimizin aşağı yukarı IQ'ları birbirine yakın. Fakat bu potansiyeli birçok insan ortaya çıkaramıyor. Bu yolculukta dedim ki insanlara böyle bir motivasyon sağlayacak, böyle bir model olacak, onları ateşleyecek bir kitap çıkarayım dedim. Kısımlara ayırdım ve o zamanlarda şöyle düşündüm. Yani her insanın bana göre bir dibi var. Yani Hazreti Yusuf kuyuya düştüğü zaman Cebrail aleyhisselam geliyor. Onun kıssasını dinledim ben. Dibi görmeden zirveye çıkamazsın diyordu orada. O beni etkilemişti. Yani bir insan başarısız olmadan başarılı olamaz. Bakın bu doğanın kanununda vardır. Kartal bile uçacağı zaman ne yapar? Düşer kalkar. Bebekler yürüme eylemini gerçekleştirebilmek için tam 200 defa düşüyor. Bilimsel araştırma. Demek ki bir insanın başarılı olabilmesi için başarısız olması gerekiyor. Bunları anlatmaya çalıştım. Bu başarı yolculuğunda bize ne lazım? Motivasyon lazım. Başarı yolculuğunda ne lazım bize? Atıyorum model lazım. Başarı yolculuğunda Özgüven ve inanç lazım. Başarı yolculuğunda ne var? Öğrenilmiş çaresizliklerimiz var. Mesela Harry Potter dünyanın en çok satan kitabı ama insanlar geçmişini bilmiyor. Bakın Harry Potter tam 11 defa yayın evine kitabını gönderiyor. Kimse basmıyor. Ciddiye almıyor adamı. Bugün Harry Potter 12. yayın evine kitabını gönderiyor. Diyor ki şu kitabı basar mısın? Adam editör alıyor, evine götürüyor, masanın üstüne kitabı bırakıyor ve kızı görüyor kitabı, editörün. Alıyor, okuyor, beğeniyor. Ha bunu kızın beğendiyse bir şey vardır diyor. 500 tane basılıyor Harry Potter. Sonra satılıyor. Sonra yüzlerce basılıyor. Bakın dünyanın en çok satan kitabı Harry Potter. Ama enteresan bir hikayesi var. İşte insanlar bir iki denemeden sonra vazgeçiyorlar. İşte Winston Churchill ne diyordu? Başarı bir yenilgiden diğerine heyecanını kaybetmeden geçebilme kabiliyetidir diyordu. Ben de bundan esinlenerek dedim ki ya demek ki başarı heyecanını kaybetmeden tekrar farklı yolları deneyerek yapmaktır dedim. Bunun için de dedim ki dipten zirveye çıkalım. Hocam bir de insan okuma sanatı kitabınız bana da çok şey kattı. Kendi seanslarımda da ben danışanımın yüzüne baktığım zaman, mimiklerine baktığım zaman, el kol hareketlerine baktığım zaman bana o gün o hafta çalışıp çalışmadığını, kendisi evet dese de aslında yüz ifadesi, mimikleri, el kol hareketleri bana her şeyi anlatıyor aslında. Bu çok güzel bir kitap. İnsanların ulaşmasını istiyorum o kitaba. Var mı piyasada şu an yoksa bitti mi? Şimdi Hanife Hocam burada deprem oldu biliyorsunuz. Bunun 3. baskısı bitti. 2 senedir bitti. Depremden sonra da ben kitapları bastırmadım. Baskıları bittiler. İnşallah piyasada biraz zor bulurlar bunu. 2026'da tekrar kitaplarımı el atacağım. Peki size ulaşsalar yani oradaki dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden birkaç tanesi istemek istediği var mı? Site mevcut mu? Kendiniz gönderebilir misiniz? Ya elimde bir 20 tane falan var. İnternette de yayınlandı. O zaman acele etsinler. İnternette de böyle bir kısmı var Hanifi Bey. Orada okuyabilirler. İnsan Okuma Sanatı PDF var ama ya bir 10-15 sayfa falan var galiba. Ona bakarsam ben söylemeyeyim. Yani benim YouTube kanalımda komplesini okumuşum zaten. Çok güzel. Yüreğinize sağlık. Yani seslendirmesini yapmışım. Aslında bu beden diliyle psikolojik danışmanların, psikologların, pedagogların
Hatta Kesinlikle. psikiyatristlerin de okumasında fayda var. Çünkü bizim işimiz Kesinlikle. beden diliyle ilgili. Hayır, normal her insan okuyabilir. Yani bir iki arkadaş arasında da arkadaşım bana gerçekten dürüst mü davranıyor? Yani var mı bir çelişki, bir durum? Kitap her konuda önü açık. Yani o herhangi bir kitle üzerine değil. Genel anlamda çok etkili bir kitap. Herkese tavsiye ediyoruz yani gerçekten. Peki hocam, öğrencilere gelelim. İsteksiz ders çalışmak. Bu neden doğuyor isteksiz ders çalışmak? Ya da bir öğrenciyi etkileyen nedir? Neden o boyuta geliyor düşünceleri, karakteri, kişiliği? Şimdi Hanefi Bey, şöyle bir şey var. Bizde bazı insanlar, biz bir işe çok güzel başlıyoruz. Mesela yapılan araştırmalar Türklerin bir işe çok güzel başladığını fakat devamını getirmede zorlandığını gösteriyor. Toplum olarak duygusal insanız. Fakat onu devam ettirebilme, sürdürebilme noktasında sıkıntılarımız var. Mesela öğrencilerde benim gördüğüm veya insanlarda gördüğüm en büyük sıkıntı şu. Bir iki tane denemeden sonra bırakıyoruz biz. Yani uzun soluklu yarışlara çok katılamıyoruz. Yani daha kısa hedeflerle gitmemiz lazım. Mesela öğrenci 5. sınıfta diyor ki ben fen lisesini istiyorum diyor hocam. Fen lisesi 8. sınıfın sonunda. Yani o uzun bir hedef. Uzun vadeli bir hedef. Mesela orada bursluluğu hedeflemesi lazım. 5. sınıfta ben bursluluğu kazanacağım. Atıyorum 2.000 lira ücret alacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Uzun hedeflerde genelde biz olumsuzluklarla karşılaşınca eğer yeterli sosyal desteğimiz de yoksa anneden, babadan ve çevreden öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bırakıyoruz. Pes ediyoruz. Mesela ben ilk kitabımı da çıkardığımda bana şunu söylediler. Adıyaman'daydım o zaman. Hocam senin kitabını kimse okumaz dediler. Mustafa Yurttaş'la çıkardık. Suat Yiğit vardı psikiyatrist. Bir de psikolog Büşra vardı. Hocam 4 kişi bir kitap çıkarmışsınız. Kimse sizin kitabını almaz. Satamazsın. Adıyaman'da bana mı söyledi? Sen de yüksek lisans yapman lazım bu arada dediler. Ben dedim satarım. Ben kendime güveniyordum. 500 tane kitap sipariş verdim. 2.000 tane kitap bastık. Adıyaman'da okulları gezdim, seminer verdim. 3 ayda 500 kitap bitirdim. Dedim 2.500 daha bas yayın evine. Anlatabiliyor muyum? Bir insan bakın bir hedefi var. Ben kendime güveniyordum. Bu benim işim. Zaten dedim ben beylere seminer vereceğim. Bu kitabı da ben seminerde tanıtacağım. Çocukların en büyük problemi dikkat eksikliği. Sıkıntılar üzerine gideceğim dedim. Ve hedefimi koydum. Bakın inandım kendime. Motivasyonumu korudum. Etraftan hep bana olumsuz şeyler geldi. Sen yüksek lisansını yapmamışsın. Burada kitap oranı düşük hocam. Senin kitabını kimse almaz hocam. Çok tanınmıyorsun sen hocam. 4 kişi bir kitap çıkarmışsın hocam. Bakın hep negatif bildirimler. Evet. Ben ne yaptım? Onları çok ciddiye almadım. İnandığım yolda yürüdüm. 3 ayda işimi hallettim. 6 ay sonra da Başarıya Götüren Öyküler kitabını çıkardım. Toplam 10 kitabınız vardı. Değil mi Ahmet Hocam? Şu an toplam 10 kitabım var. Şimdi yeni bir kitaba başladım. Ekran bağımlılığıyla ilgili. Çok Kısmet olursa güzel. sene sonunda bitireceğim. Bakın hedefimi koyuyorum Hanifi Bey. Buradan hedefimle sene sonunda bir kitap çıkarmak. Ekran bağımlılığıyla ilgili anne babalara, eğitimcilere, çocuklara ışık olacak bir kitap çıkarmak istiyorum. Hedefimi koyuyorum. Bununla ilgili araştırmalara başlıyorum. Karalıyorum. Onları daha sonra bilgisayara döküyorum. Daha sonra onu netleştirdikten sonra yayın evine gönderiyorum. 2 ay içerisinde yayın evi onu düzenliyor, toparlıyor, satışa sunuyor. Yayın evinin düzenlemesi 2 ay mı sürüyor hocam? Şimdi izinler var, nizampajı var, kapak tasarımı var. Tekrar gönderiyor, tekrar kontrol ediyorsun. Hataların var mı? Matbaaya giriyor, matbaadan sıra alıyorsun. 15-20 günde matbaa süreci var. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir günde çıkmıyor kitap. Hocam ben şimdi kitabımın yavaş yavaş sonuna doğru geliyordum da ben 2 ay süreceğini bilmiyordum. Ya Yani şu ortalama an söylüyorum. Daha da hızlandırabilirsiniz. Mesela ekonomik gücünüz varsa ön sıraya geçebilirsiniz. he, Ya da ne bileyim yardımcı dil bilgisi kurallarına yardım edecek bir arkadaşınız varsa, bir yazar arkadaşınız varsa
Bunu 20-25 güne de düşürebilirsiniz. Yok, onu kendim yapıyorum zaten, ona gerek yok. Onu ben düzeltmesini hepsini yapıyorum zaten. Ondan hiçbir kuşkum yok zaten. Peki hocam, son bir soru soralım. E, Aile içi iletişim nasıl olmalı? Çocukla nasıl olmalı? Eşler nasıl birbirine davranmalı? Bu çocuğun görsel zekası aynalama nöronlarıyla ebeveynlerinden aldıkları aldığı bu görüntüleri dışarıya yansıtma gibi bir eğilimlerde bulunabilirler mi? Öğrenci, sokakta, sınıfta anne baba gibi davranma gibi bir durumlar olabilir mi? Şimdi Etkili Anne Baba Olma diye bir kitabım vardı benim. Orada anne babanın etkili olmasıyla ilgili önemli noktalara değindim de ben hep şunu söylüyorum. Bakın artık günümüz insanı yoğun. Çok fazla uyarıcı var. Kaliteli zaman geçirmek çok önemli. Hep söylüyorum. Yani anne baba çalışabilirler ama mesela özel günler var evlilikte. Evlilik yıl dönümü, doğum günleri bunları beraber kutlayabilirler. Dün eşimin doğum günüydü. Kutladık mesela. Ailecek. Kendi aramızda bir şey yaptık. Örnek veriyorum. Akşamları mesela ailelere ben eğitimlerde şunu söylüyorum. Ya kitap okuma saati yapın. Yanlış anlamayın. Bunu 7 olur, 8 olur. Siz kendiniz ayarlayın. Yarım saat herkes eline telefonla bıraksın. Yani yüzünüze bakın. İletişim kurun. Göz göze gelin. Yani ekran bağımlılığından kurtulalım. Bakın 7-8 saate çıkmış şu an ekran bağımlılığı. Televizyonları kapatalım. Tabii ki ben karşı değilim internete. Ben de kullanıyorum ama orada anne kek yaparsa, ne bileyim bir çay saati olursa, biraz sohbet edelim. Ne okuduğundan, yani karşılıklı bir iletişim olsun yüz yüze. Bunun dışında geçenki yayında şunu bahsettik. Annelerin faktöründen bahsettik başarıda. Yani okulla, öğretmenlerimizle ayda bir en azından öğretmenlerimizle iletişim halinde olsun velilerimiz. Çocukların gelişimlerini takip etsinler, arkadaşlarını takip etsinler. Gerekirse eve de davet edebilirler, grup çalışmaları yapabilirler. Yani bu önemli. Bununla ilgili zaten bu kitabımdaki amaç şu. Mesela diyor ki burada çocuğun 3, 4 hatta 5 yaşına kadar teknolojiyle çok buluşmaması lazım diyor. Çocuklar 0-6 yaşlarında gördüklerini kameraya alır gibi kaydediyorlar. Hatta 12 yaşına kadar çocuklara sosyal medyanın hesabının açılmaması gerekiyor. Biz bunlara çok fazla dikkat etmiyoruz. Yani, tamam yemek yerken çocuğa telefonu veriyoruz yemek yesin diye. Ya da atıyorum sussun diye telefonu veriyoruz küçük çocuklara ama çocuklara ekran bağımlılığı yapıyoruz. Aslında Konuşmaları geleceklerini ferahlıyoruz. kesinlikle. Bununla ilgili anne babaların bilinçlenmesi gerekiyor Hanifi Bey. Yani bu teknolojik aletler ileride bize tam tersi bir silah, bumerang gibi geri dönebilir. Bunun için bilinçlenmek gerekiyor. Eğer bir bilgisayar varsa salonda koyabilirler bilgisayarı. En azından hangi programlara giriyorlar, nerelere giriyorlar, burada bir filtreleme yapabilebilir. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Mustafa hocama üzüldüm. İnşallah yeni bir yayında tekrar Mustafa hocamla birlikte e, güzel bir yayın daha yaparız. Tekrar sizinle birlikte Ahmet hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Bu arada yenge hanımın doğum günü de kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere hocam. Kendinize İyi çok iyi akşamlar bakın. diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun hocam.